Fransız ihtilali sonrasında doğan milliyetçilik akımıyla beraber parçalı yapıdan kurtularak birleşmiş iki önemli Avrupalı ulus vardı. İtalyanlar ve Almanlar. Hatırlarsanız ki İtalyanların nasıl birleştiğini daha önceki bir videomuzda anlatmış ve o videoda Alman siyasi birliğinin sağlanması ile ilgili başka bir videoda yapacağımızı söylemiştik. İşte bu video o video. Peki Almanlar siyasi birliklerini nasıl sağladı? Büyük Alman dehası Bismarck Almanları nasıl bir araya getirdi? Gelin videonun devamında hep beraber öğrenelim. İtalyan prensliklerinin harita üzerinde nasıl göründüğünü önceki videomuzdan hatırlarsınız. Evet, parçalıydılar ama kesinlikle Alman prenslikleri kadar parçalı olamazlardı. Almanya'nın durumu İtalya'dan çok daha karışıktı. Tek bir şehri kapsayacak kadar küçük prenslikler de vardı, başka bir prenslik tarafından sınırları tamamen kuşatılmış prensliklerdi. Ama bunlar arasında çok daha büyük ve siyasi olarak daha muktedir bir devlet vardı. Prusya Krallığı. Almanlar birleşmelerini bu krallığa ve tabii ki onun başındaki Otto von Bismarck'a borçluydu. Şimdi gelin öncelikle Alman siyasi durumunu biraz gözden geçirelim. Almanya toprakları uzun bir süre boyunca Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun etkisinde kaldı. Ancak bu imparatorluk tam olarak bir ilhaka girişmedi Almanya'da. Bünyesinde onlarca özerk prenslik barındırıyordu. Yani bu imparatorluk daha çok bir devletçikler bütünüydü. Birçok hanedanlık imparatorluğun içindeki farklı yerlerdeki toprakların sahibiydi ve bu topraklar miras yoluyla sürekli el değiştiriyordu. Bu yüzden bir tarlanın gelecek kuşaklar arasında parça parça olması gibi devletler de küçücük prensliklere dönüştü. Ancak Napolyon zamanında bu imparatorluğa fiilen son verdi. 1804'te 1. Napolyon, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nun geleneksel üstünlüğüne son verip kendini imparator ilan edince son imparator 2. Franz, 1806'da Kutsal Roma İmparatoru unvanından vazgeçip yalnızca Avusturya İmparatoru unvanını aldı. Böylece 1000 yıllık Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu resmen son buldu. İmparatorluk dağıldı dağılmasına da o küçücük Alman prenslikleri savunmasız bir şekilde ortada kala kaldı. Siyasi nüfuzları oldukça az olan bu prenslikler başka devletler tarafından ele geçirilmek istemiyorsa bir an önce siyasi bir birlik kurmalıydı. Bölgeyi etkisi altına alan Fransa, Ren Konfederasyonu'nu kurdu. Ama bu konfederasyon bir birleşmeye işaret etmiyordu. Yalnızca bir çıkar ilişkisiydi. 1815'teki Viyana Kongresi'nde sınırlar yeniden ele alındı. Eskisi gibi 500 kadar devletçik yoktu belki ama yine de Almanlar parça parçaydı. Alman Konfederasyonu kurulsa da amaç yalnızca ekonomik çıkarları sağlamaktı ve bir devletleşme söz konusu değildi. İşte birleşmenin arkasında böyle bir gereklilik vardı. Peki askeri ve diplomatik yollarla birleşme nasıl gerçekleştirildi? Sizi fazla bekletmeden cevaba geçelim. Bu birleşmedeki en büyük etken Prusya Başbakanı Bismarck'tı. Almanların mutlaka birleşmesi gerektiğini düşünüyordu. Daha 1857'de Prusya Başbakanı olmadan 5 yıl önce eğer çekiç olmak için bir şey yapmazsak örs haline geliriz diyordu. Bu birleşmenin tatlı dille ve diplomatik yollarla çözülmeyeceğini anlayan Bismarck, söylevler, birlikler, çoğunluk kararları ile gayeye erişemeyiz. Ancak kılıç ve kanla üstesinden gelinebilecek ciddi bir mücadeleden kaçınmak imkansızdır diyordu. Bismarck'ın kılıç ve kan politikasının ilk uygulaması 1864'te Danimarka ile yaptığı savaş oldu. 1863 yılı geldiğinde bir süreden beri Danimarka ile Prusya arasında Schleswig, Holstein ve Lüneburg dükalıklarının teşkil ettiği Elbe dükalıkları sorunu dolayısıyla çıkan anlaşmazlık şiddetlenmiş bulunuyordu. Bu dükalıkların çok büyük bir nüfusu Almandı ve Bismarck birliğe buradan başlamak istiyordu. Çünkü eğer buraları ele geçirebilirse Kiel'de bir kanal açabilir ve Baltık donanmasını Kuzey Denizi'ne çıkararak bir dünya gücü haline gelebilirdi. Ama Avusturya Prusya'nın tek başına bu şekilde kahraman olmasını istemiyordu. Alman birliği kendi etrafında toplansın istiyordu. Prusya bir taraftan müttefik arıyor, bir taraftan da savaşı çıkartacak ortamı gözlüyordu. Derken o ortam bir anda sağlandı. 1863 Polonya ayaklanmasıyla. Bu ayaklanmada kim bağımsızlık isyancısı Polonyalıları ve kim isyanla mücadele eden Rusya'nın tarafını tutacaktı. İşte Bismarck buna göre bir strateji geliştirecekti. Rusların Fransızlarla birlik olmasını ve her ikisiyle birden savaşmak zorunda kalmak istemiyordu Bismarck. Hem Doğu hem de Batı cephesi açmak daha kurulmamış bir Almanya'yı temelden yıkabilirdi. Ortamı iyi kollamalıydı. Bu süre zarfında Britanya ve Avusturya örtüşen çıkarlar sebebiyle Polonyalıları desteklemeye başladı. Fransızlar sokağa dökülüp Polonyalıları destekleyince 3. Napolyon'da mecburen halkın kararını uygulamak zorunda kaldı.
İşte böyle bir ortamda Bismarck Rusya'nın tarafını tuttu. Bunun üzerine Britanya ve Avusturya Polonya'ya desteklerini kestiler. Böylece Fransızlar Rusya ile tek başına karşı karşıya geldi. Bu iki devlet birbirini yiyip bitirirken Bismarck rahatlıkla Danimarka'ya saldırabilirdi artık. Ancak Avusturya Almanların vasiliğini Prusya'ya kaptırmamak için Prusya ile beraber Danimarka'ya saldırdı. Savaşın mutlak galibi Prusya ve Avusturya oldu. Kazanılan topraklar bir antlaşmayla paylaşıldı. Ancak iş bundan sonra kızışacaktı. Çünkü Avusturya ile Prusya'nın arası açılıyordu. Bu savaşta da Prusya bir müttefik arayışına girdi. Rusya ve Britanya tarafsızlığını koruyacaktı. Ancak mesele İtalya ve Fransa'ydı. Bismarck Avusturya'ya çift taraflı saldırabilmek için İtalya'yı yanında istiyordu. Ancak Fransa Avusturya'nın yanında yer almamalıydı. Çünkü Prusya ve İtalya için her iki yönde de bir cephe açılmış olurdu. Bismarck uğraştırıcı yeraltı siyasetleri sayesinde Fransa'yı saf dışı bırakmayı başardı. İtalya ile ittifak anlaşmasını imzalayan Prusya, 1866 yılında Avusturya ile savaşı başlattı. Prusya haricindeki diğer Alman prensipleri, savaşı kesin kazanır gözüyle baktıkları Avusturya'nın yanında savaşa dahil oldular. İtalyan ordusu pek bir şey yapmasa da en azından Avusturya ordusunun bir kısmını güneyde oyalamayı başardı. Kuzeyde ise büyük savaş yaşanıyordu. Ancak kimsenin tahmin edemeyeceği bir şey oldu. Ve Prusya ordusu hızlı taktikleriyle bir ay içinde Avusturya'yı barışa zorlayacak kadar iyi savaştı. Savaş sona erdiğinde Prusya Kuzey Alman Federasyonu'na dönüşmüş ve Venedik'te İtalya'ya bırakılmıştı. Prusya bu savaşla birlikte Almanların önderi olduğunu kanıtlamış ve en azından Kuzey Almanlarını tek çatı altında toplayabilmişti. Şimdi ise sıra Güney Almanlarını federasyona dahil ederek Alman İmparatorluğunu kurmaktaydı. Bunun için Fransa ile bir savaş yapılması şarttı. Bismarck yine ortam gözlüyordu. Ama yine her zamanki gibi ittifaklar yapılmalıydı. Fransa Kuzey Alman Federasyonu'ndan Ren kıyılarını istedi. Bu isteği Fransa gazetelerine ifşa atan Bismarck, Güney Almanlarını kendisine çekmeyi başardı. Aynı zamanda istek metnini Rusya'ya yollayan Bismarck, Rusya'yı olası bir savaş halinde kendine çekti. Rusya'nın Osmanlı politikasında da onlara yardım edeceğinin teminatını verdi. Bu sırada Avusturya'da bir değişiklik olmuştu. Yenilgi sonrası ayaklanan Macarlar bağımsızlık istemiş ve Avusturya ikili yönetime geçmişti. Bu, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun kurulduğu anlamına geliyordu. Böyle çalkantılı bir dönemde üstüne İspanya'da karışmasın mı? İspanya'da meşrutiyet ilan edilmişti ve tahta geçecek bir aday aranıyordu. İspanya hükümeti 1869 Mayıs'ında İspanya tahtını Hohenzollern hanedanından yani Prusya kral ailesinden Prens Leopold'a teklif etti. Almanlar tarafından sınırlarının çevreleneceğini anlayan Fransa buna itiraz etti. Leopold teklifi Bismarck'ın itirazlarına rağmen reddetti. İkinci bir kez teklif gelince Bismarck bu teklifi Fransız gazetelerinde ifşaladı ve Fransız halkını kışkırttı. Leopold bu sefer teklifi kabul etti. Fransa savaşa çok yakındı artık. Ama bir hafta ancak geçmişti ki Leopold tahttan çekildiğini duyurdu. Bismarck'ı çok sinirlendiren bu olay neredeyse istifasına sebep olacaktı. Ancak Ems Telgrafı denen olay gerçekleşince buna gerek kalmadı. Fransız elçisi Alman kralı 1. Wilhelm'i Ems'te tatil yaptığı sırada tehditkar bir biçimde gelecekte İspanya tahtına bir Alman geçmeyeceği konusunda garanti vermeye zorladı. Bunu bir telgrafla alan Başbakan Bismarck telgrafı gazetelerde ifşalattı. Bunun üzerine Fransız halkı savaş naraları atmaya, Berlin'e demeye başlamıştı. Çok geçmeden Fransa fiilen savaşa başladı. Ancak beklediklerinin aksine çok büyük bir yenilgi aldılar. Böylece barış anlaşmasını imzalamak zorunda kaldılar. Bu barış ile beraber Alman İmparatorluğu'nun kurulduğu ilan edildi. Güney Alman devletleri de artık imparatorluğa dahil olmuştu. Bu suretle Alman milli birliği tamamlanmıştı. Kral 1. Wilhelm Almanya İmparatoru ve Bismarck da şansölye unvanını alıyordu. Bundan sonrasında ise Almanya ile Fransa arasında hiç bitmeyecek problem denen Alsas-Lorraine meselesi vuku bulacaktı. İşte Almanya dünya sahnesine böyle çıkmıştı. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Videolarımızdan haberdar olmak için abone olmayı ve bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın.